Gece denize girmek her zaman heyecan vericidir. Hele gece dalışı yapmak aynı bölgede bile olsa adrenalin seviyenizi her zaman yükselten dalış aktivitelerinin başında gelir. Her gün dalış yaptığınız aynı bölgede bile dalsanız gece yapılan dalışlarda bölgeyi yeniden keşfedersiniz. Gece dalışı bize ayrıca gündüz göremediğimiz birçok avcı deniz canlısını gece dolaşmaya çıktığı için görme ve bazen avlanma anlarına tanıklık etme imkanı tanır. Gece yapılan dalışların gündüz yapılan dalışlara göre ayrıca sualtı işaretleri, ekipmanları, kuralları ve dikkat etmemiz gereken becerileri bulunur. Öncelikle bu dalışları gündüz yapılan dalışlardan ayıran en önemli fark bolca fener kullanılmasıdır. Dalışa giriş yaptığımız bölgeyi tekrar geri bulabilmek başta olmak üzere dalış esnasında da kullanılan birçok fener vardır. Teknede bulunan ana aydınlatma feneri hem acil durumlarda yüzeye çıkan dalgıçlara hem de çevredeki seyir halinde olan deniz trafiğine bölgede bir tekne olduğunun haberini verir. Dalgıçların tercihine göre kafa fenerleri sabit fener olarak kullanılır. Ayrıca ellerinde hem haberleşme hem de detay bakmak için yedek fenerler bulunur. Her dalgıcın ayrı renklerde bulunduracağı kişisel ışıklar ise su altında dalgıçların tanınmasını sağlar. Herkesin farklı renklerde ışıkları vardır. Gece dalışlarında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunur. Tüm gece dalışları dalış yapılan tekneden uzaklaşmayacak şekilde planlanır. Dalış lideri bölgede birçok defa dalmış veya deneyimli olmalıdır. Bu deneyimlerin dip yapısının, görülecek canlıları ve planlamanın ekipteki dalgıçlarla paylaşılması dalış öncesi organizasyonun en önemli kısmını oluşturur. Teknenin altından sarkıtılan bir çakar feneri tüm dalgıçlara nereden giriş ve nereden çıkış yapılacağını gösterir. Gündüz dalışlarında 50 bar olan rezerv hava gece dalışlarında acil durumlar göz önünde bulundurularak 70 bar şeklinde tutulur. Gece dalışlarında gündüz yapılan dalışlardan daha çok enerji harcayacağınız için derinlik ve basınç göstergesi daha çok kontrol edilmelidir. Hiçbir dalıcının fenersiz kalmaması ve fener ışıklarının yüze değil daha çok bedene veya paletlere doğru tutulması dalgıçların ışıktan rahatsız olmaması için çok önemlidir. Dalgıçların sıralaması gündüz dalışlarında olduğu gibi arka arkaya değil aksine herkesin birbirine kolay ulaşabilmesi için yan yana konumlandırılır. Denizin çok fazla dalgalı ve akıntılı olduğu kum ve çamur ile görüş mesafesinin çok fazla kısıtlanacağı gemi batığı ve mağara gibi tehlikeli bölgelerde gece dalışı gerçekleştirilmez. Su altında olası dalış eşini kaybeden dalgıçlar dikey bir şekilde olduğu yerde feneri vücuduna ve çevreye tutarak 360 derece dönerek dalış eşini arar. Kaybolan dalgıç ve eşi 2 tur sonrası bulamadığı eşini su altında aramaya devam etmemeli. Bulunduğu noktadan kontrollü bir şekilde feneri yukarı doğru tutarak çıkmalı ve yine fener yardımı ile dalış eşiyle haberleşerek buluşmalıdır. Daha sonra dalış grubunun fenerleri takip edilerek ekibe tekrar katılınmalıdır. Ekibin görülemediği durumlarda tekne ile mutlaka haberleşilmeli veya dalış liderinin ekip ile birlikte yukarı çıkması beklenmelidir. Gece dalışında oluşabilecek acil durumlar tahmin edebileceğiniz gibi gündüz dalışlarına göre çok daha fazladır. Hem teknede bekleyen hem de su altında olan dalgıçlar için dalış bitmesine rağmen su üstüne halen çıkmamış dalgıçlar tedirginlik yaratır. Dalış noktasından geçebilecek veya demir atacak tekneler su altındaki dalgıçlar için en büyük tehditlerden bir tanesi. Bu yüzden dalış teknesinin aydınlatması su altındaki dalgıçların güvenliği için çok önemlidir. Tekne üzerindeki mürettebat güvenlik amacıyla her zaman hazır bulunmalı ve deniz üzerindeki hareketliliği devamlı takip etmelidir. Gece dalışındaki işaretlere ekstra bir fener eklenir ve dalgıç göstermek istediği işareti fener ile aydınlatır. Sadece fenerin kullanılacağı iletişimlerde yuvarlak bir daire çizmek, "İyi misin? Evet iyiyim" demek iken düz bir çizgi halinde aşağı yukarı yapmak problem var anlamına gelir. Problem var işaretinden sonra diğer dalış arkadaşlarıyla iletişime geçilmeli ve problemin çözülmesi için yüzeye çıkılarak ekipteki dalgıçlarla iletişim kurulmalıdır.